açıklamaları geldi. Ortak nokta zaten herkesin de malum olduğu üzere Galatasaray'ın bir orta saha transferi düşüncesi planlaması olduğu şeklinde ve tabii iki önemli ismin söylemleriyle birlikte de 28 Ocağı kadar Galatasaray'ın transfer konusunda, orta saha konusunda bekleyebileceği, bunun da sebebinin almak istedikleri oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ediyor olmasıyla birlikte az önceki Barko'yu tabii biz de olası ihtimaller üzerinden hazırladık. Ama tabii bu Galatasaray adına kesinlikle şu anda Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir takımdan, kesinlikle şu an ekrana gelen isimlerden bir tanesi kadroya katılacak anlamı taşımıyor. Çünkü Galatasaray'ın gerçekten burada devam eden görüşmeleri var. Sadece bu kriterlerle sınırlı değil. Daha farklı profillere sahip, daha farklı takımlarda oynayan orta saha oyuncuları da Galatasaray'ın gündeminde. Bu da belirleyici olacak kısım. Tabii ki hem Sayın Başkan'ın hem Sayın Abdullah Kavukçu'nun söylemi almak istedikleri oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiği bir takımının vermeyeceği yönünde, ama biraz da Galatasaray adına beklenilecek olan süreç 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı. Çünkü orada alınacak sonuca göre Galatasaray'ın Avrupa'daki yol haritası belirlenecek ve yapacağı harcama da ona göre şekillenebilir. İşte ekrana bazı adaylar geldi. 17 bunlar arasında daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Anlatılan profile uyuyor. Profil neydi? Dün Sayın Abdullah Kavukçu şunu söyledi bize yaptığı sohbet toplantısında. Mario Lemina'nın daha gencini ve daha sertini almak istiyoruz. Şu an kafamızdaki profil bu dedi. 17 bu profile uyan bir oyuncu. Galatasaray'ın daha önce de temas kurduğu, Okan Hoca'nın olumlu rapor verdiği oyunculardan bir tanesi. Ama mesela bu oyuncu için bir hamle yapılacaksa beklemek gerekecek. Kulüp Brugge 4 puanda Galatasaray için şu anda aslında Şampiyonlar Ligi yolunda da rakip olan, tehdit olan rakiplerden bir tanesi. O yüzden beklemek gerekiyor. Oyuncu için de 30 milyon euro civarında bir bonservis talebi var kulübünün. Galatasaray bunu ödeyebilir. Çünkü devre arası transferinde harcama orta saha için yapılacak ve Galatasaray'ın ödemeyi planladığı, en azından öngördüğü rakamlarda bu seviyede, bundan kaçınılmayacağını dün Sayın Başkan da ifade etti. Yine daha önceden Galatasaray'ın gündemine gelen, sezon başında da gündeme gelen isimlerden Lamine Camara, az önce ekrana onu da taşıdık. Monaco'da forma giyiyor. Benzer profilde, anlatılan profile uygun bir oyuncu. Galatasaray'ın yine daha önceden ilgilendiği, teklif yaptığı oyunculardan bir tanesi. Onun dışında da yine en olağan şüphelilerden bir tanesi de tabii ki Hakan Çalhanoğlu. Burada şunu söylemek istiyorum. Hakan konusunda şu anda Galatasaray'ın yaptığı bir görüşme, herhangi bir girişim ya da çok net bir planlama yok, ama sene başını, geçtiğimiz yaz transfer dönemini hatırladığımızda şuna benzer bir süreç yaşanabileceği öngörülüyor. Galatasaray kaleci transferi için çok uzun süre birçok isimle görüştü. Önemli üst düzey kariyerli isimler, işte şu an Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Ederson gibi, Alisson gibi, yine İngiltere'den birçok genç ve yüksek bonservis bedeline sahip oyuncuyla görüşülmüştü, ama başkanın aklında ilk günden itibaren Uğurcan Çakır vardı ve transferin son döneminde de bizzat kendisi devreye girerek bu transferi gerçekleştirdi. Hakan için de benzer bir süreç yaşanabilir mi gibi bir düşünce var. Çünkü yaz transfer döneminin son günlerinde de Galatasaray Hakan için bir girişimde bulunmuştu. Inter o günkü koşullarda ciddi bir bonservis talep etti ve bizzat Başkan Dursun Özbey'in de Hakan Çalhanoğlu ile bir telefon görüşmesi olmuştu. Kendisini değerli hissedebileceği bazı şeyler söylemişti Hakan Çalhanoğlu'na. O yüzden bu ihtimali de hep aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bizzat başkanın yapacağı bir hamle olarak bir Hakan ihtimali olabilir Galatasaray adına. Onun dışında tabii ayrılacak isimler var. Yine dünkü konuşmanın, dünkü sohbetin önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Özellikle Yusuf Demir'e direkt olarak artık ayrılmak istediklerini, planlamayı ifade ettiklerini söyledi Sayın Abdullah Kavukçu. Berkan Kutlu için de benzer bir durumun olduğunu, hatta sezon başında Espanyol'dan bir teklif geldiğini ama hoca oynatmayı düşündüğü için, kadroda tuttuklarını, artık oyuncu da oynamak istediği için ayrılmak istiyor. Biz de bu noktada Berkan'a izin verebiliriz şeklinde bir yaklaşım var, ama burada da yine 28 Ocak tarihi çok kritik Galatasaray'dan. Hem gelecek hem gidecek oyuncular için, çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nin, Avrupa Ligi'nin yeni statüsünde Ocak ayının sonuna kadar grup mücadeleleri devam ettiği için hem gelecek oyuncular için bunu göz önünde bulundurmak zorundasınız. Çünkü Galatasaray 2 Ocak'ta da bir oyuncu transfer etse Atletico Madrid ve Manchester City maçlarında oynayamayacak. Eldeki isimleri de orada oynatma imkanı var. O yüzden teklifler biraz değerlendirilecek ve bekletilecek gibi duruyor. Benzer bir durum Galatasaray'da Ahmet Kutucu için de geçerliydi. Özellikle ayrılma ihtimali en yüksek sesle dile getirilen isimlerin başında geliyordu, ama Ahmet'in hem son 2 maçtaki performansı hem de bu 28 Ocak detayından dolayı bir süre daha bekleme kararı alındı gibi duruyor. Orada Trabzonspor'un bir ilgisi var Ahmet için. Konyaspor'un bir ilgisi var. Dün Sayın Abdullah Kavukçu da biz 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödedik, bunun altına bırakmayı düşünmüyoruz. Yani Ahmet'le ilgili bir ayrılık durumu olursa bu rakamları görmemiz gerekiyor şeklinde bir yaklaşımda bulunduklarını ifade etti. Tabii bir yandan da son dönemde özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi ve sonrasında üst üste gelen sakatlıklarla birlikte Galatasaray'ın kadro rotasyonu da tartışılır hale gelmişti. Orada bir sayısal anlamda en azından bir eksiklik var mı şeklinde. Galatasaray yönetiminin bir diğer planı da bu süreçte, bu ara transfer döneminde birkaç tane o bölge, yani rotasyonda değerlendirilebilecek isim takviyesi yapmak. Yani orta saha Galatasaray'ın şu anda ana harcamayı yapacağı yer. Önemli isimlerle görüşülüyor. Bir kez daha söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi kriteri kıstasını tabii ki hem Sayın Başkan hem Sayın Abdullah Kavukçu söyledi, ama bununla sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Ben bu bir politika olarak, bir iletişim stratejisi olarak ifade edilmiş olabilir, ama Galatasaray bunun dışındaki adaylarla da görüşüyor. Onun dışında da rotasyonu güçlendirecek, İşte sağ bek için bir isim düşünülüyor. Singo'yu biraz daha stoperde değerlendirip Okan Hoca'nın sağ bekte en azından rotasyona sokacağı bir isim gündeme gelebilir. Birkaç tane genç oyuncunun ismi var orta sahada alternatif olabilmeleri için. Öncelikle hamleler onlar olup sonrasında da transfer döneminin sonlarına doğru, yani ocağın sonlarına doğru Galatasaray'ın ciddi bir meblağ karşılığında orta saha transferini bitirmesini bekliyoruz. Dediğim gibi zaten direkt olarak Sayın Abdullah Kavukçu'nun ifadesi, Lemina'nın daha genci, daha hızlısı profilinde bir oyuncu düşüncesi var. Gündem... Biraz Ahmet Kutucu ile başlamak istiyorum. Günler öncesinde bir haber yapmıştım. Konyaspor hem Berkan'la hem de Ahmet Kutucu ile ilgileniyor demiştim. İki oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor Konyaspor.
Bu haberi günler öncesinde yapmıştım. Biraz detaylandırayım. Ahmet Kutucu özellikle son Türkiye Kupası'ndaki oynadığı maç, takım içindeki uyumu, son maçlardaki o gösterdiği reaksiyonla beraber kalma ihtimali biraz daha yüksek mi? Bu çok konuşuluyor. Galatasaray'ın 6 milyon euro yatırım yaptığı bir oyuncu. Okan Hoca için kriter ve belirleyici nokta şu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ayın 21'inde çok önemli bir Atletico Madrid maçı. Ardından Manchester City maçı var. Evet, ilk 24'e %80 itibariyle kalmış durumdasınız ama garantilemeden de Okan Hoca takımdan kimsenin ayrılmasını istemiyor. Ahmet'in son haftalardaki performansından memnun. Yönetim de memnun. Okan Hoca da memnun. Ahmet'in ilk düşüncesi burada kalmak. Ama bazı konuların altını çizeyim. Ahmet için Galatasaray Eyüpspor'a 6 milyon euroya yakın bir bedel ödemişti. Eğer Ahmet'in de kabul edeceği, oynamak isteyeceği bir ülkeden Galatasaray'ın da şartlarına uyacak ki bu şart 6 milyon euroya yakın bir bedel gelirse Galatasaray Ahmet de bunu isterse kabul edebilir. Ama burada belirleyici nokta Galatasaray'ın oynayacağı Atletico Madrid maçı. Onun öncesinde Okan Hoca bu kadronun korunarak o güne kadar devam etmesi. Belirleyici en önemli kriterlerden bir tanesi bu. Ahmet konusunda Türkiye'de Konyaspor dışında bir takımın daha temasta olduğunu söylemiştim. Bu arada bu 6 milyon euro yurt dışından gelecek teklif Ahmet'in oynamak istediği nokta biraz Almanya bölgesine dikkat çekeyim ben. Bu konuyu daha fazla detaylandırırım. Ama Ahmet Kutucu özelinde eğer Galatasaray'ın ödediği bonservis bedeli 6 milyon euroya yakın bir teklif gelir ve Ahmet de ayrılmak isterse Atletico Madrid maçı sonrasında bazı gelişmeler yaşanabilir. Ben ayrılma ihtimaliyle kalma ihtimalini hala eşit görüyorum. Ne kesin ayrılacak ne kesin kalacak diyemem. Performansı iyi. Ayın 21'ine kadar göstereceği bu geri dönüş, bu reaksiyon Ahmet'in geleceğini Galatasaray'da belirleyecek. Geçelim Berkan Kutlu konusuna. Konyaspor'un ilgisi olduğunu aynı Ahmet Kutucu'dan bahsederken söylemiştim. Hatta bir ek bilgi vermiştim. Takım arkadaşları ve Okan Hoca Berkan'ın takımda kalmasını istiyor. Ama Berkan'ın tribünle artık uyumu yok. Yani ne zaman oyuna girse tribünden negatif bir reaksiyon almaya başladı. Kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray için özellikle takım içi uyumda çok önemli bir oyuncu ama oyuncu da oynamak istiyor. Sezon başı Espanyol'dan gelen teklif reddedilmişti. Berkan da oynamak istediği için Galatasaray Kulübü de gelen teklifleri değerlendirecek ve Berkan'ın ayrılmasına izin verecek. Ama dediğim gibi burada 21 Ocak tarihi yani Atletico Madrid'le oynanacak maç belirleyici kritik nokta. Ama Berkan'ın ben devre arası itibariyle Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyorum. Oyuncuya yurt dışından ilgi olduğu söyleniyor ama henüz bir resmi girişim yok. Özellikle Belçika dikkat çekilen bölgelerden bir tanesi. Yine İsviçre konuşuluyor ama bir kez daha tekrar edeyim. Konyaspor'un ilgisi son derece ciddi. Berkan oynayacağı bir takıma transfer olmak istiyor. Galatasaray'ın da sezon sonu kontratı bitecek olsa da bir bonservis kazanma isteği var. Ben orada orta yol bulunacağını düşünüyorum. Gidecek oyuncular üzerinde Yusuf Demir konusu artık Galatasaray'da kapandı. Yusuf Demir kadroda olmayacak. Galatasaray'da ayrılacak ve büyük maliyetler, büyük yatırımlar yapılıp hayal kırıklığı yaratan oyuncularda herhalde ilk 5'e yazacağımız isimlerden bir tanesi olarak söylenebilir. Gelecek oyuncular üzerine geçelim. Neden? Özellikle 28 Ocak tarihine dikkat çekiliyor. Evet, %80 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmış durumda. Ama %100 olmadan bu transferleri yapmak kolay değil. Galatasaray açısından değil. Galatasaray'ın ilgilendiği orta saha A+ dediğimiz yani Leroy Sané kalitesinde. Yani Victor Osimhen kalitesinde. Şimdi bu kalitede bir Lucas Torreira kalitesinde bu kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray doğal olarak Avrupa'da halihazırda kupalarda mücadele eden hani o bahsettiğim özellikle birinci Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi. Bu da hani yoluna devam eden ama asıl kritik Şampiyonlar Ligi. Bu da yoluna devam eden takımlardaki bazı oyuncularla ilgileniyor. Kim bu oyuncular? Hemen bundan da bahsedeceğim ama Galatasaray 3 Ocak'ta da transferi yapsa, 5 Ocak'ta da yapsa zaten bunu Şampiyonlar Ligi'nde oynatamıyor. Sadece ligde oynatıyor. O takımların da henüz durumu netleşmediği için Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuların ayrılışına izin vermiyor. Şimdi bunlardan bir tanesi kim? 17K. Ekim ayında ben bu transferden bahsetmiştim. Okan Hoca için Anguissa değil 17K birinci sıradaki oyuncu demiştim. Hala Okan Hoca istiyor. Neden? Lemina'yı stoperde kullanmak. Lemina'nın 3 tane stoper maçı var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Üçünde de farklı tipteki profillere karşı oyuncu özelinde çok iyi performans gösterdi. Lemina'yı bazen dinlendirmek, bazen stoperde kullanmak için Galatasaray direkt olarak bir orta saha. Bu orta sahada 6 numara demiştim. Bakın bölge olarak dikkat çektim. Torreira'yı da önde kullanmak istiyor. O yüzden 6 numara üzerinde bir transfer olacak. 17K için kulübünün beklentisi 25 milyon euronun üzerinde. Peki Galatasaray'ın bu bölgede nasıl bir düşüncesi var? Mesela Ugarte konuşuluyor. Ugarte Mendes'in oyuncusu. Manchester United'dan ayrılma ihtimali kuvvetli. Uruguaylı. Torreira'yla daha önce işte Muslera'yla olan uyum zaten ortada. Satın alma opsiyonuyla kiralanırsa Ugarte listedeki oyunculardan bir tanesi. Ama şu an için en üst sıralarda mı? Hayır. Galatasaray daha önemli. Direkt katkı verecek oyuncularla ilgileniyor. Şimdi A+ kalitede oyuncular demiştik. Kim bunlar? 17K'yı söyledim. İşte Ugarte'den bahsettim. Bunlar dışında kim var? Ruben Neves. Hemen o konuyla başlayayım. Al Hilal'in 3 yıllık bir kontratı uzatma teklifi oldu. Henüz kabul etmedi Neves. Ama 20 milyon euroluk bir maaşı var. Yaklaşık 20 milyon. Bakın inanılmaz bir paradan bahsediyorum. Kadronuzda Osimhen var. Icardi var. Sané var. Orta saha için hem bonservis hem de 20 milyonluk böyle bir yatırıma girilir mi? Orası büyük soru işareti. Eğer Ruben Neves takımında kalırsa ben Galatasaray'ın sezon sonu itibariyle oyuncuya teklif yapmasını bekliyorum. Ama bu ne demek oluyor? Galatasaray devre arasında farklı bir oyuncu almayacak mı? Hayır, alacak. Ama orada şöyle bir durum var. Şimdi Ugarte Mendes'in oyuncusu demiştim. Galatasaray'ın böyle dönemlerde kritik noktada nokta atışı yapması için ben hakkını biraz daha fırsat transferi çıkmazsa satın alma opsiyonuyla kiralanma şeklinde tamamlanmasını bekliyorum. Ki doğru olan bence bu. Neden? Orta sahanın Galatasaray'da satın alma opsiyonuyla kiralanma şeklinde ama A+ kalitede bir oyuncuyla tamamlanmasını bekliyorum. Neden? Çünkü Galatasaray'ın kadrosuna baktığınızda orta saha dışında eksik bir bölgesi var. Burada neresi? Stoper bölgesi. Singo'yu stopere çekmekten bahsediliyor. Singo sağ bek için alındı. Evet, bazen stoperde kullanabilirsiniz ama Galatasaray'ın şu an sağ bek ihtiyacı var. Orada Singo var, Şalai var. Çok az forma şansı bulsa da Kaan Ayhan var. Hatta bazı dönemler Okan Hoca Barış'ı bile çekmişti biliyorsunuz. O yüzden bir sağ bek sorunu yok. Galatasaray'ın asıl problemi orta saha dışında stoperde. Orta sahaya eğer 6 numara profili Okan Hoca'nın istediği şekilde alınırsa Lemina'yı Galatasaray stoperde de değerlendirmek istiyor. O bahsettiğim 3 maç çok belirleyici nokta oldu. Osimhen'in hem bazen dinlenmesi gerekiyor hem de kadroda rotasyonu derinleştirmesi gerekiyor. O kritik ve önemli bir nokta. Lemina ile ilgili ben kontratın uzatılacağını söylemiştim. Şöyle bir not daha ekleyeyim.
Burada ücret de belirleyici olacak. Şimdi Lemina doğal olarak tabii ki daha fazla ücret kazanmak isteyecektir. Ama burada Galatasaray'ın da belli kriterleri olacak. Ben Lemina'nın kalmasını bekliyorum. Galatasaray'ın ücret konusunda çok büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Karşılıklı adımlar atılarak da Lemina Galatasaray'da yoluna devam eder. Ama orta sahada alınacak bu satın alma opsiyonuyla kiralanma A+ oyuncu biraz Lemina'nın da hem stoperde hem orta sahada oynamasını sağlayacak. Devam edeyim. Bunlar dışında şimdi nasıl transfer olacak? Ruben Neves'ten bahsetmiştim. Santrafor bölgesi. Icardi konusu sezon sonuna kadar konuşulacak. Kısaca değineyim. Galatasaray'ın elinde Osimhen ve Icardi varken bir santrafor alma ihtimali gerçekçi değil. Icardi doğal olarak her maç 11 oynamak isteyecek birisi. Performansını da yükseltmek istiyor. Kontrat da yenilemek istiyor. Bu yüzden Galatasaray direkt bir santrafor olarak hem Osimhen hem Icardi'nin arkasında üçüncü bir ismi bekletemez. Neden bekletemez? Hemen geçen sezona dönelim. Biliyorsunuz Alvaro Morata. Doğal olarak oyuncu beklemek istememişti burada. Haklı. Az forma şansı bulduğu için. Galatasaray'ın alacağı oyuncu biraz daha kanatlarda oynayan bir oyuncu. Hem kanatta hem santraforda. Hücum hattında farklı bölgelerde forma giyen bir oyuncu profiline gidiyor. O yüzden santrafor bölgesindeki takviyeyi direkt olarak 9 numara merkez oyuncusu olarak beklemiyor. Gerçekçi olan da bu. Osimhen ve Icardi varken 3. forvetiniz direkt santrafor. Kenarda bekleyecek, sorun çıkartmayacak bir oyuncu profili bulmak çok zor. Devre arasında böyle bir oyuncuyu kadroya katmak çok zor. Icardi konusuna gelelim. Yöneticiler Icardi'nin kalmasını istiyor. Okan Hoca Icardi'nin kalmasını istiyor. Galatasaray yönetimi zaten Sayın Başkan her basın toplantısında bahsetti. Devam edeyim. Okan Hoca son olarak bir Galatasaray efsanesi Hacı'dan bahsederken müthiş bir mektuplaşma. Icardi'ye ne kadar değer verdiğini de gösterdi. Galatasaray yönetiminin attığı adımlara karşılık artık Icardi'den gelmesi gerekiyor. Neden böyle düşündüğümden bahsedeyim. Icardi Galatasaray için bir ikon. Takımda kalması gereken hani bir liste yapacaksanız ilk 3 isimden biri. Ama günün gerçeklikleri, maliyet ve bundan sonraki oyuna bakarsak da bazı gerçekleri anlatmak için Icardi'nin de maliyette, isteyeceği kontratta ücret olarak biraz daha düşük bir bedeli kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Haberi ben yapmıştım. 1+1 yıllık 5,5-6 milyon euro. Icardi eğer bu fiyatlara ikna olursa Galatasaray'ın anlaşma ihtimali var. Şunu da unutmayalım. Galatasaray'ın oynadığı oyun artık ön alanda pres oyunu. Ve Osimhen burada çok kritik bir rol üstleniyor. Icardi ile başka bir oyun oynuyorsunuz. Doğal olarak Icardi Galatasaray'da kalmak istiyorsa ki ben istediğini düşünüyorum. Icardi'nin de bir adım atacağını düşünüyorum. Ama bu süreç 10 gün 15 gün içinde olur mu? Bendeki bilgi hayır. Daha uzun süreceği şeklinde. Galatasaray yönetimi zaten kalması için her türlü adım atmaya hazır. Artık adım atacak diğer kişi, konuyu belirleyecek diğer kişi Mauro Icardi. Burada da Arjantin'in artık bu adımı atması gerektiği fikrindeyim. Peki Galatasaray hangi bölgelere başka transfer yapacak? Ben ilk transferin özellikle Galatasaray'da gurbetçi oyuncular özelinde genç bir isim olmasını bekliyorum. Bunu söylemiştim. Bir kez daha tekrar etmiş olayım. Orta saha 2 takviye olacak ama bunun dışında da gurbetçi genç bir oyuncu hamlesi Galatasaray'da gerçekleşecek. Unutulmaması gereken önemli konulardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde 3 oyuncu değiştirebiliyorsunuz. Bunlardan biri orta saha olacak. Bunlardan biri hücum hattında farklı bölgelerde oynayan bir oyuncu olacak. Bunu da tekrar etmiş olayım. Galatasaray bir fırsat transferi doğarsa bunu da yapacak ama en önemli konu devre arasında nokta atış hamle ve asıl sezon sonu. Aynı Ruben Neves'ten bahsettiğim gibi Leroy Sané gibi sezon sonu kontratı bitecek. Ya da kontratı kulübüyle devam eden ama Galatasaray'a gelmek isteyen birçok dünya yıldızı diyeceğimiz gerçekten çok önemli oyuncular var ve bunlar özelinde de Galatasaray seçimin ardından sezon sonu bir hamle yapacak. Kadroyu daha da geliştirecek. O yüzden hem kontratın bitmesi bazı oyuncular özelinde önemli. Ruben Neves örneğini vermiştim. Hem bunun dışında diğer oyuncular özelinde de bir çalışma gerçekleşiyor. Tekrar Andre konusunda ve Deniz konusuna değineyim hemen. Andre Okan Hoca'nın istediği listedeki en üst sıradaki oyunculardan bir tanesiydi evet. Ama haberi zaten şöyle yapmıştım. Ne oyuncuyla ne kulübüyle, ne oyuncuyla ne menajeriyle şu ana kadar bir temas kurulmadı. Kulübüyle yani bazı detaylar ya da şöyle söyleyeyim. Oyuncunun maliyeti araştırıldığında kulübün 30 milyona yakın bir bedel beklediği söylendi. Ve bunun üzerine Galatasaray biraz geri adım attı. 30 milyon çok yüksek. O yüzden biraz daha satın alma opsiyonuyla kiralanma. Bu satın alma opsiyonu oyuncunun performansına yansıdığında sezon sonu Galatasaray'ın opsiyonu isterse kullanabileceği bir durum daha sıcak görünüyor. O yüzden Andre listede ama alt sıralarda. Deniz listede yok deniyor. Hayır listede var. Neden var? 1. Galatasaray'da o gelecek yıl devreye girecek 2004 ve sonrası doğum tarihine uyan oyunculardan biri. 2. Galatasaray ligde zaten ilgilenebileceği potansiyeli olan 4-5 tane oyuncu bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Deniz. Listede ama Göztepe ile temasa geçen Alman kulüpleri ve bunun dışında İspanya'dan bir takım var. Beklentileri 10 milyon euroya yakın. 10 milyon euroluk bir yatırım potansiyeli var ama oraya ulaşabilir mi denen bir oyuncu için devre arasında gitmek Galatasaray'da doğru mu? Benim açımdan da biraz soru işareti. Ama maliyeti düşerse o zaman Galatasaray Deniz konusunda hamleyi yapar. Oyuncu Galatasaray'ın listesinde bunu net şekilde sizlere belirtmiş olayım. Yusuf Demir'in de ayrılmasıyla birlikte Galatasaray orada artı 2 kriterine doğru isimlere yatırım yaparak doldurmak istiyor. Burada birinci aday ve daha doğrusu çok büyük mesafe kat edilen isim ki dün bazı arkadaşlarımız çok doğru bilgilerle yayın açtılar, söylediler. Doğru. Can Armando Güner. Galatasaray'ın masada olduğu bir isim ve nitekim de birçok bölgede hücumda forma giyebiliyor. Hani Okan Hoca'nın sevdiği ve aynı zamanda joker olarak kullanabileceği bir isim. İşte sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası olarak görev alıyor. Yani hücumun her bölgesinde görev yapabilecek genç bir kardeşimiz. Daha 17 yaşında. Mönchengladbach U19 takımında oynuyor. Ama milli takım tercihini yapmadı henüz Can Armando Güner. Burada Galatasaray'a transferiyle birlikte Türkiye'yi seçme olasılığı da gerçekten kuvvetli bir ihtimal ve böyle olursa da zaten yabancı kontenjanında da oynamamış olacak. Bu da ayrı bir konfor katar Galatasaray'a. Schalke 04 kulübü de burada yeni bilgi olarak bunu aktarabilirim. Schalke 04 kulübü de oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ama Galatasaray'ın ciddi anlamda mesafe kat ettiğini söylemek lazım bu noktada. Ki zaten ailesi şu an menajerliğini ve temsilciliğini yürütüyor. Can Armando Güner Galatasaray'ın ilk genç hamlesi olacak gibi duruyor. Başka hamle var mı peki? Hemen aktaralım. Umut Doğumcu. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz haftaki programda da dile getirmiştim. Umut Doğumcu aslında kariyerinde Türkiye'yi düşünmeyen, Bundesliga tecrübesi yüksek yaşına göre gerçekten de potansiyelli ve tecrübeli bir oyuncu. Şimdi Bundesliga'da 21 yaşında olmasına rağmen 55 maça çıkmış Umut Doğumcu. Ve aynı zamanda da burada artık atan nokta Alman Ümit Milli Takımının da kaptanı.
U21 takımının kaptanı Umut Doğumcu. Hoffenheim'da forma giyiyor. Umut Doğumcu'nun da çocukluk aşkı Galatasaray. Ve bu noktada da kariyer planlamasında Türkiye yokken Galatasaray'ın kendisine gelmesi ve talip olması sebebiyle Umut Doğumcu da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılmak üzere. Bu noktada Sarı Kırmızı Kulüp gerçekten çok yoğun temas ve görüşmeler arifesinde ve masasında, daha doğrusu öyle söyleyelim. Bir kere yanlış bir bilgiyi de ortadan kaldıralım. İşte sakatlık geçmişi sebebiyle belki transferin askıya alınacağına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Bu konuyla alakalı da telefon trafiği yaptım. Umut Doğumcu'nun geçen sezon yaşadığı sakatlık tamamıyla darbeye bağlı. Bileğine aldığı bir darbe sebebiyle geçirdiği bir sakatlık var. Ve yaklaşık 2,5-3 ay sahalardan uzak kalıyor ama dediğim gibi bu bir darbeye bağlı sakatlık. Yani oyuncunun zaten 21 yaşında olmasına rağmen Bundesliga'da 55 maçı var. Ve Galatasaray Umut Doğumcu'yu da kadrosuna katmak üzere. Umut Doğumcu da orta sahada gerçekten de yine Okan Hoca'nın joker olarak kullanabileceği bir isim. Yani merkez orta sahada oynayabiliyor, ön libero olarak forma giyebiliyor ve 10 numara olarak da oynadığı birçok maç var. Kısaca çift yönlü bir genç orta sahada kadrosuna katacak ve artı 2'yi de doğru kullanacak. Ama Umut Doğumcu direkt Bundesliga'dan ve tecrübeli bir genç olarak geliyor. Bence bu da Galatasaray için artı yazacak değerli bir nokta. Zaten Futbol Manager 24 oynayan takipçilerimiz Umut Doğumcu'yu yakından tanıyordur. Yani potansiyelli, bir de orada yıllar geçtikçe Türk milli takımını tercih ediyordu Umut Doğumcu ve Türk statüsünde oynuyordu ondan sonrasında. Çok kullanışlı oluyordu. Fiyata düşük fiyat alıp yüksek fiyata satıyorlardı. Futbol Manager 24 oynayan Galatasaray taraftarları yakından biliyordur oyuncuyu. Galatasaray başrol oyuncusunu hangi bölgeye alacak? Orta saha herhalde garanti gibi. İsimler var mı? Zaten dile getirdiğimiz gibi Okan Hoca'nın olmazsa olmaz ifadesini kullandığı ve ilk 11'e direkt olarak transfer talep ettiği tek mevki orta saha. Bir anlamda Lemina'nın biraz daha genç ve güçlü halini istiyor Galatasaray bu bölgeye ki Lemina'yı daha konforlu şekilde kullanabilmek için sezon sonuna kadar. Geçtiğimiz hafta dile getirdiğimiz bir isim vardı. Ugarte. Manchester United'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Ve Galatasaray bir anlamda kiralık olarak Ugarte'yi düşünüyor. Teklif edilen oyuncuların arasında yer alıyor Ugarte. Ama burada benim tek soru işaretli gördüğüm nokta Jorge Mendes. Bu transferde perde arkasında olan isim. Sayın Başkan Dursun Özbek de kolay kolay kendisine yapılan hataları unutmaz. Belki bu nokta biraz transferi zora sokabilir Ugarte konusunda. Çünkü Ederson'da da Jorge Mendes vardı. Dolaylı olarak da Sayın Ahmet Bulut vardı. Geçmişte yaşanan olay sebebiyle Sayın Başkan çok sıcak bakmıyor açıkçası bu konuya. İkinci nokta Ruben Neves. Fırsat transferi olabilir Ruben Neves. Eğer ki Ocak ayında Premier Lig'e transfer yapmazsa. Çünkü çok iyi bir oyuncu Ruben Neves. Fakat orada aldığı, Suudi Arabistan'da aldığı rakam 20 milyon euro yıllık ücret. Hatta dün bunu Sayın Abdullah Kavukçu da birebir dile getirdi herkes, yani sohbet toplantısında. Ama kontratı sezon sonu bitiyor. Evet. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu noktada oyuncunun da Avrupa'ya dönme isteği çok etkili olacaktır. Fakat Galatasaray bence sezon sonu için Ruben Neves'le anlaşabilir. Premier Lig kulüplerinden belki bir tık ya da aynı ücreti verebilir Galatasaray. Burada süreç gösterecektir Ruben Neves'i. Sezon sonu bedelsiz almak bir fırsat transferi kapısını açabilir Galatasaray Ruben Neves'le. Peki Galatasaray sadece tek bir noktaya mı, böyle ana planda düşündüğü tek bir bölgeye mi transfer yapacak, yoksa hücum bölgesinde de düşünmüyor mu transfer? Yani zaten alınan oyunculardan genç oyuncular ofansif aslında katkı verebilecek oyuncular. Galatasaray rotasyonunu güçlendirecek. Yoksa Galatasaray'ın bence sahadaki 11'i Süper Lig'in çok açık bir şekilde en güçlü 11'i. Bu tartışmasız. 11 olacak hamle sadece orta sahaya olacak. Onu söyleyebilirim. Peki abi, Galatasaray bizi biraz alıştırdı aslında. Özellikle yaz transfer döneminde işte Uğurcan, Singo, Osimhen gibi oyunculara yüksek meblağlı transferler yaptı. Devre arasında da transfer sezonunun başında bir haber furyası çıktı ortaya. Messi, Griezmann, Salah gibi. Senin anlattığına göre zaten daha önce de söylemiştin. Şu anda da benim anladığım bu tarz transferler, yüksek vitrin transferler yapılmayacak gibi duruyor. Ya şimdi bir kere güzel olan nokta şu: Galatasaraylıların içinin ferah olmasını sağlayacak bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavukçu şov için ya da koltuğunu sağlamlaştırmak için bir hamle yapmaz Galatasaray'a. Galatasaray'ı son derece düşünen, geleceğini riske atacak bir hamleden kaçınan bir başkan ve yönetim kurulu var. Bir kere Galatasaray'ın sadece kasasındaki para, Futbol Federasyonu'ndaki limit değil, baz aldığı nokta burada. Galatasaray adım atarken kulübün geleceğini, UEFA ile olan ilişkileri her zaman ön planda tutuyor. Bir kere UEFA'nın da bu sezon belirlemiş olduğu bir %70 kısıt kriteri var. Ve Galatasaray, geçen hafta söylemiştim, bu limitin biraz üstünde. Şimdi bu sebeple ne demiştim? Galatasaray ya gelirlerini arttıracak, ya kadro maliyetini düşürecek, ya da oyuncu satacak. Şimdi 3 tane formülü var UEFA'nın belirlediği kritere girebilmek için, sağlayabilmek için. Şimdi Galatasaray kesinlikle UEFA'da sarı ışık noktasına düşmek istemiyor. Bırak kırmızıyı. Sarı ışık noktasına düşmek, radara girmek istemiyor. O yüzden de çok titiz davranıyor Sayın Başkan. Yani bu noktada şova dayalı bir
transfer yapmayacak bence Galatasaray. İhtiyacı neyse onu giderecek Ocak'ta ve kendini sağlama alacak. Doğru olan politikada bu zaten. Açık. Konusunda nasıl bir ilerleme olacak? Berkan Kutlu zaten ayrılacağını söyledim. Berkan Kutlu'ya bir teklif var mı? Yusuf Demir'le sözleşme feshedilecek. Ayrıyeten başka teklif gelen oyuncular var mı? Torreira ile ilgili bazı haberler çıktı. Genel bir gidecek oyuncuları alabilir miyiz senden? Lucas'la alakalı Arjantin basının bir iddiası var. Evet, doğru söyledin. Gözümden kaçmamış ama Galatasaray kulübüne gelen herhangi bir resmi teklif yok. Kaldı ki Lucas Torreira Galatasaray'ın özel adamlarından bir tanesi. Hatta geçen gün bir ifadesi vardı. Neydi? İşte bu forma için, bu renkler için ölürüm tarzı bir ifade. O da sadece Galatasaray'a profesyonel olarak imza atan değil, Galatasaray'ı yaşayan ve duygusal bağı olan gerçekten ikon bir oyuncu Lucas Torreira Galatasaray için. O teklif gelse de, ki masada yok öyle bir teklif, Lucas İstanbul'u da Galatasaray'ı da bırakmaz. Gerçekten de ben her zaman dediğim gibi hani bir sene evvel belki Melo mu Torreira mı diye düşünüyorduk ama Torreira gerçekten hem maliyet hem performans hem aidiyet anlamında Galatasaray tarihine gelmiş en iyi orta saha oyuncusudur. Nokta. Yani Berkan Kutlu bedelsiz olarak gidecek. Orada Galatasaray kulübü de kolaylık sağlayacak zaten oyuncusuna. Aslında sezon başında teklif gelmişti Berkan'a. Espanyol'dan 500 bin euroluk ama Galatasaray kabul etmedi o günlerde. Fakat bugünkü konjektürde çok fazla süre almaması sebebiyle daha önce de anlatmıştım. Berkan ayrılmak istiyor. Konyaspor çok büyük bir mesafe kat etmiş Berkan'ın transferinde. Konya'ya gidecek gibi duruyor çünkü Çağdaş Atan'ı hatırlıyorsan Alanyaspor'da iyi bir dönem geçirmişti Berkan. Biraz da burada Çağdaş Atan faktörü galiba etkili oldu. Ahmet Kutucu ile alakalı aslında sürpriz bir gelişme var. Galatasaray 6 milyon euroluk bir teklif almış. Henüz kulüp ismi ifade etmeyelim ama bu noktada yurt dışına bu arada teklif, Süper Lig değil. 6 milyon euroluk bir teklif gelmiş durumda Kutucu için. Okan Hoca ailesiyle birlikte tatilde döndüğünde kendisiyle görüşülecek. Ahmet Kutucu'yla da görüşülecek ve ona göre Galatasaray bir karar alacak. 6 milyon euroluk bir gelir elde edebilir Ahmet Kutucu'dan Galatasaray ama bir anlamda rotasyonda Ahmet'in kalması mı gitmesi mi ya da o parayla Ahmet ayarında bir oyuncu seviyesinde oyuncu alınabilir mi? Bu değerlendirilip öyle bir karar verilecek. Onu söyleyelim. Bunun dışında da Yusuf Demir sözleşme fesli anlaşmalı bir şekilde Galatasaray oradan en az zararla çıkacak. Yani Lukman'da konusunda da Galatasaray ilgileniyordu. Sezon başı hep anlattım ama rakamlar Galatasaray'ın istediği düzeyde olmadığı için oyuncu da çift basamaklı garanti ücret istediği için Galatasaray masadan kalktı. Fenerbahçe şu anda görüşüyor, konuşuyor. Bu bilgi de yaklaşık bir hafta 10 gündür Galatasaray kulübünde var ama Galatasaray masaya oturmadı. Çünkü istenen rakamlar, ifade edilen rakamlar 30 milyon euro ve o bandın üstünde. Dediğim gibi Galatasaray şova dayalı. Koltuğunu sağlama alacak. Ama geleceğe riske atacak. Ya da UEFA'da radara girecek bir hamle önce kulübün düşündüğü için yapmayacak. O yüzden Lukman'da anlaşırsa Fenerbahçe hayırlı olsun. Bir de dünkü sohbet toplantısında özellikle Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan'ın dikkat çektiği bir nokta vardı. Metehan Baltacı. Metehan'ın yalnız bırakıldığına dair bazı iddialar ortaya atıldı biliyorsun ama Sayın Eray Yazgan bu konuya dikkat çekti ve Metehan Baltacı'nın sürecini Galatasaray Kulübü'nün avukatıyla birlikte Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan avukat Can Natan'ın titizlikle takip ettiğini ve bu süreci Can Natan'ın yani Galatasaray yöneticisinin özellikle hukuk tarafında yürüttüğünü hatta gidip bir görüşme yaptıklarını orada ziyaret ettiklerini ve sportif direktörünün de Galatasaray Kulübü sportif direktörünün de Metehan'ı ziyaret ettiğini ve Galatasaray'ın bir oyuncusunu yalnız bırakma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve süreci titizlikle takip ettiklerini dile getirdi. Bunu da belirtmiş olayım. Ayda şöyle gündeme kısa kısa bir giriş yapalım. Hocam orta sahada bahsettiğiniz profiller. Maestro'ya Fenerbahçe'nin mi daha çok ihtiyacı var Galatasaray'ın mı? Galatasaray. Neden hocam? Çünkü İsmail Yüksek var orada. Evet. Değil mi? Alvarez var. Evet. Fred var. Evet. Şimdi zaten Asensio ile oynuyor. Asensio ile oynadığı için 2 kişi yedek kalıyor. Evet. Yani Fenerbahçe, şimdi Torreira'ya bir şey olduğu zaman kim oynayacak? Kimse yok hocam. İşte Galatasaray'ın var. Galatasaray bunu tayini iyi yapmalı. Çünkü bak Lemina sağlam olsa, Lemina'nın 3 maç sonra bir şüpheli bir durumu olmasa, yani istikrarlı bir oyuncu olsa derim ki Lemina, Torreira, Sara Sezonu bunu götürür. evet idare edebilir. Ama Torreira'dan başka istikrarlı oyuncu yok. Yok hocam. Onun için Galatasaray'ın Torreira gibi bir orta saha ihtiyacı var. Maestro Bu Şampiyonlar Ligi'nden bağımsız, ligden bağımsız, Galatasaray'ın geleceği için. Galatasaray'ın gelecekteki futbol anlayışı içinde. Galatasaray presli oyun oynuyor. Onun için Torreira gibi bir orta saha ihtiyacı var. Peki bu Şampiyonlar Ligi'ne 3 oyuncu değişecek mi hocam? Bu gelecek orta saha mutlak Şampiyonlar Ligi listesine yazılmalı Tabii. mı? Hiç almasınlar bile. Lig için değil yani. Yok. Yani eğer Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray bir üst tura çıkarsa bu alacakları oyuncu, orta saha oyuncusu kadronun içinde değilse hiç gerek yok. Çünkü geçen sene Lemina'da o sorun Hiç yaşandı. gerek yok. Evet, Lemina geçen sene alınmadı. Onun için böyle bir oyuncuya Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı var. Başkanın istediği direkt 11 oyuncusu bu arada. Yani Evet. Lemina'yı Ben dinlendirecek. işte sol bek yakalanırsa iyi fırsat transferi stoper. O Torreira gibi bir orta saha, kanat forvet. Galatasaray böyle dördünü
iyi analiz etmesi lazım. Hocam Ruben Neves çok yetenekli bir oyuncu. Al Hilal'de forma giyiyor Suudi Arabistan'da. Şimdi sizin Suudi Arabistan futboluna bakışınız. Evet. Oradaki oyuncuların işte antrenman temposu hepsi ortada. Tabii ki yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz ama Suudi Arabistan'dan böyle bir transfer yapılması isim olarak da profil olarak da sizce doğru mu? Ya ben hiç sıcak bakamıyorum ya. Ben Suudi Arabistan Ligi'ni tabii geçen sene dedim ki babam ise seyretmem dedim. Dediniz ve Ya sonra böyle hani kanalları gezerken bir 20 dakika izleyeyim dedim. Ya birbirinden çok uzak, mücadeleden çok uzak. Oyun devamlı duruyor. Maçlar 12'şer dakika uzuyor. Devamlı VAR'a gidiliyor. Yani bir temposu yok. Benim için ciddiye alınacak bir lig değil. Yani Türkiye'de, Türkiye Ligi'ni oynamak için 25 milyon eurolara vermeye gerek yok. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. 17 takımın şurada 5-6 tane ciddi maç yapıyorsun. evet. Bu doğru mu? Doğru hocam. Yani diğer takımlara baktığımız zaman. Çok büyük fark var. Şimdi Osimhen fırsattı. Napoli'den alınması, 25 yaşında olması. Şimdi Galatasaray Osimhen'i almasaydı bu sene itibariyle neyi konuşacaktık? Avrupa'dan git, en iyi santrafor ol. Yine aynı paraya gelecekti. Galatasaray bunu iyi değerlendirdi. Yani bu fırsat çıktı, iyi değerlendirdi. Artık 20 milyon eurolar veremez kulüpler. Hocam beklenti hep o yönde ama. Bak 75 milyon euroluk bir transfere 20 milyon euro verebilirsiniz. Bu fırsattı. Bir kereye mahsus bir şeydi. Ama her dakika 20 milyon euro veremez bu kulüpler. Bak büyük takımlar veremez. Osimhen'i baz alarak kimse değerlendirmesin. Osimhen tamamen bir fırsattı. Lemina gibi bir Mücevher oyuncu. bulundu. Galatasaray o mücevheri aldı. Bir daha da yok. Peki Samsun Solda uçan kaçan oyuncular olabilir. çok var hocam. İyi de oyuncular olabilir. Ama büyük takımda şimdiye kadar ben Anadolu'dan gelmiş çok büyük katkılar sağlamış oyuncu varsa hani bana Siz akıl nasıl atsınlar. başardınız? Haberlerle ilgili merak edilenler var ama sizin söylediğiniz. Örneğin Salih Özcan'ı sorayım hocam son. Bendeki bilgi şu. Beşiktaş'ta Galatasaray'da ilgileniyor. Oyuncu Hollanda'dan ciddi bir hani büyük takımlardan birinde ilgisi var. Henüz karar verilmedi. Salih Özcan Galatasaray orta sahası için doğru profil mi? Kaç yaşında? Önemli. 27 olması gerekiyor hocam. 27. Ben futbolcuyu alırken şöyle değerlendiriyorum. Salih Özcan iyi bir oyuncu. Türk statüsünde mi olacak? Hocam şöyle Ama- Şampiyonlar Ligi evet. listesine yazılırken Yabancı. yurt dışı altyapısı. Yani belki Berkan'ın yerine. Evet. Ama o 3'e yazacağımız konusu çok önemli Şimdi işte. şöyle yani biz hep orta saha dedik ya. Seyirciyi şöyle düşündürmek istiyorum. Hiç kimseye haksızlık etmeden. Buyurun hocam. Lemina, Torreira, Sara İlkay'ın önünde bir oyuncu mu bu? Mümkün değil. İşte diyorum ya oyuncu alırken bir defa bu dörtlüden ancak bu dörtlü kadar senin kadronda hani genişliği sağlayacak bir oyuncu olması lazım. Ha, Salih Türk olarak Türk statüsünde Galatasaray'da oynayacaksa eğer Türkiye Ligi'nde alınmalı. Çünkü Berkant gitmek istiyor. Evet. Kaan Ayhan da olmayacak. Galatasaray zaman zaman rotasyonlarda bu oyuncuyu kullanabilir. Mesela Salih'i aldığınız Avrupa listesine yazmasanız olur mu? Sadece lig için. Eğer dördü varsa olur. Yani Torreira, Sara, İlkay, Lemina varsa olur. Sadece bu kadar. Yani şey olarak diyorum Türkiye Ligi'nde. Ligi Yani olarak Şampiyonlar bu Ligi yazmasa da olur. Ama bu dörtlü sağlam olacak. Ama Şampiyonlar Ligi'ne girecek listedeki 3'teki orta saha oyuncusu net 11. Net. Torreira ile Lemina Net. yedekleyecek. Oralar net. Bak hiç Tartışmasız. şey yapmasın. Peki hücum hattındaki bahsettiğimiz o kanatlarda oynayan forvet Evet. o da mı direkt olarak Şampiyonlar Ligi oyuncusu olarak? Şöyle düşün. Osimhen'e bir şey oluyor. Icardi'ye bir şey oluyor. Şimdi ikisinden biri sakatlansa. Evet. Galatasaray'da diyelim ki çift santrafora döneceksin veya o oyuncu da sakatlandı. Elinde barış opsiyonundan başka opsiyon yok. Ya büyük takımlar bunu kaldırmaz. Büyük takımlarda tane 3 tane diyorsunuz. net santrafor olması lazım. Peki 3. oyuncu hangi mevki için olmalı? Şampiyonlar Ligi listesine yazılacak. Stoper mi? Sol bek mi? Yoksa farklı bir mevki mi? Stoper. Ya, stoper. Net. Net. Çünkü son maçını da izledim Arda'nın. Çok kuvvetli. Ya, çok çabuk. Evet. Ama topa hamlelerinde çok